Merhaba güzelliklerim, benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Ben de size bugün yine çok güzel ve kibar bir bebek yeleği anlatacağım. O kadar pratik ve kolay yapacağız ki yaptığınızda siz de göreceksiniz. Ben Polosu Sandy Baby ipini kullandım. 300 metrelik bir ip bu. Bakın şöyle 300 metrelik bir ip. 2 tane ip lazım bize. 2 tane ip almanız gerekiyor. 3,5 milimde bir tığ ile ördüm. Yeleğimiz 1,5 yaşa kadar 6 aydan 1,5 yaşa kadar olabilecek ölçülerde rahatlıkla örebilirsiniz. Çünkü ben bebek yelekleri çalışıyorum. Yani 0-1,5 yaş arası bebek yelekleri yapıyoruz ya. O yüzden 2 tane ip alıp ikinci ipten de bakın bu kadar kaldı. Başka örgülerinizde de değerlendirebilirsiniz. Hadi o zaman örmeye başlayalım. Alın ipinizi, tığınızı, gelin. Şimdi önce ipimle tığımı buluşturacağım. Ve 116 tane zincir çekeceğim. 116 artı 2 çekeceğiz. 118. Böyle çok sıkı olmayan, bakın rahat, 118 tane zincir çekerek yeleğimize başlayacağız. Mümkün olduğunca bu alt kısmı çok sıkı çekmeyin. Çünkü etekten başlamalı bir yelek öreceğiz ve etekleri büzmesin. Bakın böyle. Şöyle rahat ve esnek bir zincirimiz var. Şimdi ben etek kısmını ördüğüm için örneğimi anlatacağım size. Benim deli duman yine coştu. Şimdi buradan bakın 1 ve 2 zinciri bıraktım. Üçüncüye batırarak sık iğneler yapmaya başlayacağım. Her zincire bir tane sık iğne yapacağım ve çok sıkı örmeyeceğim. Sıkı örüyorsanız tığınızı 4 milim bile yapabilirsiniz. Rahatlıkla bu ipe gider. İstediğiniz bebek günlerinde kullanabilirsiniz. Bakın böyle teker teker zincirimden sık iğnelerimi çıkartacağım. Bir günde rahatlıkla örülebilecek bir model. Çabuk ilerliyor. Çok çabuk kendini götürüyor. Şöyle bakın bir sıra. Bir zincir çekip döneceğiz. Ve yine aynı şekilde sık iğnelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şöyle. Her sık iğneye tek tek batarak yine sıramı tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, bakın ben bu sık iğne sırasını şöyle söyleyeyim size, 2, 4, 6, 8 sıra sık iğne sırası yaptım burada. 4 tane kalıbım oluştu. 8 sıra olana kadar böyle öreceğiz. İsterseniz bunu biraz daha uzun yapabilirsiniz. Daha bir geniş istiyorsanız bakın bu 8 sıra şu hali. Şimdi 8 sıra ördükten sonra 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Bakın örneğimizi kurmaya başlayacağız. Mümkün olduğunca atlatmadan izleyin. Bu birinci bizim zincirimiz. 1, 2, üçüncüye batırarak bir trabzan yaptım. Bir zincir, tekrar ipimi aldım. Aynı yere batırarak yine bir trabzan yaptım. Şöyle bir V oluşturdum. İpimi aldım. Alttan 1, 2, üçüncüye batırdım. Bakın 1, 2, 3. Bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve aynı yere bir trabzan daha yaptım. Bakın şöyle V'ler oluşturdum. 1, 2, üçüncüye batarak, bakın üçüncüye batarak bir trabzan, bir zincir ve yine bir trabzan. Aldım ipimi, 1, 2, üçüncüye batırdım. Bir trabzan yaptım. Tekrar bağladım ve bir trabzan daha yaptım. Bakın minik minik V'ler oluşturdum. 1, 2, üçüncüye battım. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Böyle örneğimizin ilk zemini
Bu şekilde kuracağız. Hızlandırayım ben burayı size. Ve sona geldiğimizde bir tane de tek trabzan yapacağız bakın. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Ve şimdi bu yaptığım V'lerin içine, bu bir zincirlerin içine, bakın burada bir zincirin içine 3 tane trabzan. 1, 2 ve 3. Öbür bir zincirli yere geldim. Bakın şuraya. Buranın içine 3 tane. 1, 2 ve 3. Öteki yuvaya geldim. Bakın her yuvaya 3. 1, 2 ve 3. Öbür yuvaya geldim. 3. 1, 2 ve 3. Öbür yuvaya geldim. 1, 2 ve 3. Tüm yuvalara 3'er tane trabzan yaparak bu sıramızı da böyle tamamlayacağız. 2 ve 3. Bakın hepsine 3 3 batarak ilerliyor. 2 3. Sıranın sonuna geldiğimizde bu zincir çıkışına da bir trabzan. Bakın. Zincir bizim bir trabzanımız. 1, 2, 3. Bakın gördünüz mü? Döndürdüm ve bakın bu zincir bunun. Önündekine batıracağız ve hepsine birebir batarak trabzanlar yapacağız. Böyle. Hepsine tek tek batarak bu şekilde trabzanlarımızı yapacağız. Ve bu sıramızda böyle. Çok kolay bir örnek bu. Çok da şirin durdu. Özellikle bu renkte, buz mavisinde çok güzel yakıştı. Böyle sıramı tamamlayacağım. Sona doğru geldim. Bakın son trabzanımın üzerini yaptım. Ve bakın buradaki çektiğimiz zincir tepesine, yani 3. zincire batırarak bir trabzan daha yaptım. Bir zincir çektim. Bakın burası bu şekilde duracak. Çevirdim bir zincir ve bu sıramda sık iğnelerden oluşuyor. Her trabzan tepesine bir sık iğne. Her trabzan tepesine bir sık iğne. Ve örneğimiz 4 sıradan oluşuyor. Şimdi bundan sonra tekrar örneğimizi kuracağız. Hepsine birebir batarak bak sıramı tamamlayacağım. Evet, bakın bir tur örneğimizi yapmış olduk. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim ve tekrar V'lerimi kurmaya başlayacağım. Bakın 1, 2, 3.'den yine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. 1, 2 atladım. 3.'ye bir trabzan, bir zincir ve bu şekilde örgümüzü büyüteceğiz. Ve aynı şeyleri yapacağız. Bakın bunun üstüne de aynı örgüyü yaparak ilerleyeceğiz. Bir karış boyuna gelene kadar bu şekilde örün. Sonrasını birlikte devam edelim. Evet güzelliklerim, bakın 1, 2, 3, 4, 5 örnek ördüm. Ve trabzan sırasını da yaptım ve bakın bu şekilde oldu. Şimdi önleri ayıracağız, arkayı ayıracağız ve örmeye devam edeceğiz. Örgümüzü ikiye katlayalım. Eşit sayılarda şu önleri ikiye katlayalım ve işaretlerimizi atarak kolay bir şekilde yapalım. Şimdi bakın şöyle katladığımda örneklerimi sayacağım. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8. örneğin bir tane de önünden alacağım. Şuradan alacağım. Şunu şuraya takacağım. Yani bu trabzanı da öreceğim. Bakın. Böyle. Tekrar bu taraftan da sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu önündeki bir taneyi de alacağım. Şöyle. Bakın. Şimdi arkada, şimdi bu bir örneğe saymayacağız, tamam mı? Şunu saymayacağız. Buradaki örnekten de bir tane alacağız. Yani 9. ve 10. örneğin, bakın şuradan hemen, şimdi şöyle gelmiştik. Bakın 8. örnek dedik. 9 ve 10. örnek. 10. örneğin son bir tanesine işareti takacağız. Bakın 9 ve 10. Tekrar bu taraftan geleceğiz. Aynı işlemi bu sefer de buradan yapacağız. 9 ve 10. örneğin bir tanesini bu tarafa vereceğiz ve bu burada kalacak. Şöyle. Şimdi bu kol altı boşluğu olarak bırakacağız burayı. Şu şekilde kol altı boşluğumuz olacak. Aynısı, bakın. Burada da kol altı boşluğumuz olacak. Arada küçük bir açıklık kalıyor. Ona da ön bantları yaptığımızda tamamlayacağız. Ve şimdi burada ipimi hiç kopartmadan, bakın. Şöyle örneğimi aynı şekilde devam ettireceğim. Şimdi trabzan sıramı örmüştüm. Sık iğne sıramı örerek geleceğim. Ta ki attığım işarete kadar. 8 örnek ve artı birimiz var. Şimdi oraya kadar gideyim. Bakın şimdi burada tam 8 örneğin üzerindeyim. Şu işaret attığımı da ördüğümde artı birim oldu bu. 1, 2, 3 zincirimi çektim ve bunu saymayacağız. Ne yapıyorduk? Bununla birlikte sayarsak 1, 2, 3.'ye, yani bakın buradan hizasından döndüm ve artık örneğimi kurmaya başlayacağım. Böyle. Şimdi bir örnek sırası tamamlayacağım. 8 tane örneğimi kurdum ve 1, 2, 3. Şimdi trabzanlarını yaparak devam edeceğim. Dümdüz 3 tane parça öreceğiz. Arkayı da düz, önleri de düz, dümdüz örerek devam edeceğiz. Çünkü yakamızı yapmak için hiç zorlanmayacağız. Ve böyle bakın. Dümdüz bir parça öreceğim. Hem arkadan hem önden hem ikinci önü dümdüz yukarıya doğru örerek tamamlayacağız. Bakın buradan arkayı başlayacağız. Buradan önü başlayacağız. Ve üçünü de dümdüz bir parça olarak öreceğiz. Artırma, eksiltme hiçbir şey yok. Görüp görebileceğiniz en kolay modellerden birisini yapıyoruz şu an. Böyle bakın. Geldim. 2 ve 3. Bakın. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Çevirdim. Şimdi örelim, dümdüz parçalarımızı örelim ve gelelim. Evet güzelliklerim, bakın parçalarımı ördüm. Dümdüz burayı ördüm. Arkayı ördüm ve önü ördüm. Sadece düz parçalar halinde ilerledim. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi burada bakın örnek yaptığım yer 1, 2, 3. Eğer gözünüze kısa gelirse üzerine bu trabzan sırasını da ekleyebilirsiniz. Ama bu kol boyu bence çok ideal bir kol boyu. Ama hani sıkı ördüyseniz elinizin ayarına göre buraya ekleme yapabilirsiniz. Şimdi örgümüzü burada arkada 17 tane örneğim var. 8 önde, 8 önde. Düz yüzünü bize doğru bakar şekilde katlayacağız. Bakın böyle katladım. Burası arka yüzü. Burası da arka yüzü. Ve
4 örnek, 5. örnekten de bir taneyi ekleyeceğiz. Bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5. örnekten bir taneyi ekleyeceğim. O yüzden önündekine kıskacımı taktım. Arkadan da 1, 2, 3, 4. 5. örneğin tam ortadaki oluyor bu. Buna taktım. Şimdi buraya kadar birleştirerek geleceğiz. Tekrar buradan aldım. Bakın yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. örneğin tam ortadakine kıskacımı taktım. 1, 2, 3, 4, 5. örneğin tam ortadaki. Şimdi bunun önündekine kadar yine birleştirerek geleceğiz. Bakın böyle. Şu şekilde. İpimizi alalım. Buraya kadar bir iple geldim. İkinci ipime şimdi başlıyorum. Ve bakın buradan birinciye taktım. Karşıdan da birinciye taktım. Birincimiz buradaki zincirimiz. Şöyle tığımı taktım ve ipimi buradan aldım. Bu ipleri kenar tığlarken yok edeceğiz. Şimdi bakın. Aynı yerlerden tığımı tekrar batırdım ve bir ilmek çıkarttım. İçteki tek telini aldım. Buradan içteki tek telini aldım ve bakın ipimi alıp içinden geçirdim. İçteki tek telini aldım. Buradakini aldım ve içinden geçirdim. İçteki tek telini ve buradaki içteki tek telini aldım ve içinden geçirdim. Böyle içeriden tellerini alarak sıkı yapmayın, gerdirmeyin. Yani alttaki ilmeğiniz nasıl duruyorsa o şekilde çıkartın. Teker teker bakın. Hepsinden alacağım. Böyle iki omuzu da bu şekilde birleştireceğiz. Son 3 tanem kaldı. Ve bakın. Şimdi burada ipime bir zincir, 2 zincir atıp keseceğim. Şöyle elimle de toparladım. Ve tamam. Şimdi bu taraftakini çevirip bakın gol yerini gördünüz mü? Gol yeri evik ayağı güzel oldu. Dar değil. Birinciden önce ilmeğimi takacağım. Yine aynı burayı da öbür omuz gibi birleştirip geleceğim. Evet, şimdi çevirelim ve bakalım nasıl yaptık. Bakın şöyle çok kibar bir tığlamayla birleştirmiş olduk. Katlayalım. Ve burada ilk sıramda ön yüzden sık iğneler çıkartarak yakadan başlayacağım birleştirmeye şimdi. Artık toparlayacağız. Hemen şuradan bakın ipimi biraz uzun tuttum. Şöyle. Gördüğünüz gibi bakın sadece ön yüzden başladım tığlamaya. Hepsine birebir batarak şimdi öbür tarafa geleceğim. Şu ipi bırakalım. Şimdi burada bizim birleştirme yerimiz var ya. Bakın burada trabzan, şurada da bir birleştirme yerimiz var. Buradan 4 ilmek yapacağım. Bakın. Şu bir. Şuradan aldım. 2. Tam içinden aldım. 3. Ve önündekinden aldım. 4. Ve bakın trabzan olan yere geldim. Şimdi burada hepsine yine birebir batarak trabzanımı yapacağım ve öbür tarafa gideceğim. Daha kapalı sıkı bir yaka istiyorsanız 5 örnekli de birleştirebilirsiniz.
ve şöyle iki kenarda da aynı işlemi yapmamız gerekiyor. Bakın 1 2, hani bir tanesini aldık ya, bakın 2. Şimdi burada yine 4 ilmek yapacağız. Şu 1, şu 2, tam ortadakinden aldım 3, önünden aldım 4 ve şimdi yine şu ipimi de alacağım, burada toparlayacağım. Şöyle sona kadar gideceğim. Şimdi bundan sonra bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne şeklinde tığlamama devam edeceğim. Ve bakın hepsine teker teker batırdım. Çevirdim. Bu sıram trabzan. Bunun üstü sık iğne. O şekilde devam edeceğiz. Şimdi trabzanlar. Bunun üzerine sık iğne. Bunun üzerine trabzan şeklinde yakamı büyüteceğim. Ve böyle. Evet, yakamı 3 trabzan sırası 1 2 3, bir de sık iğne sırası yaparak tamamladım. Şimdi yine örgümüzün düz yüzünden bakın şöyle şu şekilde bir yakamız oldu. Bu şöyle katladığımızda bakın bu şekilde pratik bir şekilde devrilebilecek bir yaka oldu. Şimdi ön bandını yapacağız. Bakın bunun ön bandını şu sıramızda düz yüzden başlayacağımız için tam buradan başlayacağım yapmaya. Öbür ön bandı yaparken de alt uçtan başlayacağız yukarıya doğru çıkarak. Bunu da buradan yapacağız. Şimdi ipime düğüm atmayacağım. Burada bir çirkin görüntü olmayacak. Bakın. Şöyle topladım. Ve son yaptığım sık iğne sırasından şimdi başlayacağım. 2 tane sık iğneyi trabzan sırasından çıkartalım. 1 2. Bir tane sık iğne sırasından. 2 tane trabzan sırasından. Bir tane sık iğne sırasından. 1 2 tane trabzan sırasından, bir tane sık iğne sırasından. Şimdi bakın burada 1 2 3 tane trabzan sırası, bir tane sık iğne sırası var. Ona göre çıkartacağız. Şimdi trabzan olan yerlerden 1 2, eğer ki büzerse elinizin ayarından oralara ayar çekebilirsiniz. Bir tane bakın burada sık iğne sırası var. Şu an burada 1 2 3 tane trabzan sırası var. Trabzan sıralarından 2 1 2, sık iğne sırasından 1 1 2. Bakın bu da trabzan sırası 2. Bu da 2. Ve sık iğne sırası 1. Şöyle bir bakın, eğer büzerse ona göre ekleme yapabilirsiniz. Bol olmaz zaten. Mümkün değil bol olması bu ölçülerde. O yüzden şimdi aşağıya kadar böyle ineceğim. Evet, buradan bir zincir çekip dönüp yukarıya doğru tekrar birebir batarak sık iğne yapacağız. Böyle. Buradan aşağıya giderken de düğme deliklerimizi de ayarlayalım ve rahat bir şekilde ilerleyelim. Şimdi burayı da öreyim. Birebir batarak sık iğne sırası yapacağız. Evet, bu sırada böyle oldu. Bir zincirimi çektim ve şimdi bakın şuraya ilk örneğimin karşısına kadar örerek geleceğim.
Yine sık iğneler yapıyoruz. Şimdi güzelliklerim, düğmenizi nasıl yapacaksanız ona göre bir boşluk oluşturacağız. Yani şimdi eğer ki minik bir düğme yapacaksanız, yani bu minik bebek düğmeleri var ya, bir zincir çekip bir atlayıp ikinciye bir sık iğne yapın. Şöyle. Orta boy bir düğme deliği yapacaksanız, bakın şimdi orta boy bir düğme yapacağız. 2 zincir, 1 2 atlayıp üçüncüye. Şöyle orta boy bir düğme buraya rahatlıkla olur. Şimdi ben orta boy bir düğme yapacağım için 2 zincir 2 sık iğne atladım ve arada bakın başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 yaptım. 8 tane. 1 2 zincir, 1 2 sık iğne atladım, üçüncüye batırdım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 1 2 zincir, 1 2 üçüncüye batırdım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 1 2 zincir, üçüncüye başladım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Gördüğünüz gibi bakın böyle istediğiniz kadar düğme deliği yapabilirsiniz. Daha sıkı düğme deliği isterseniz sayıları azaltabilirsiniz. Daha seyrek isterseniz ona göre yapabilirsiniz. 6 7 ve 8. Şimdi bundan sonrasını yine 2 sıra sık iğne olarak devam edeceğiz. Bakın bir zincir çektim ve çevirdim. Şimdi birebir batarak gideceğiz. Zincirlerimizin içine ikişer tane sık iğne yapacağım. Eğer bir atladıysanız bir yapacaksınız. 2 atladıysanız 2. 1 ve 2. Ve bu şekilde yukarıya kadar çıkacağız. Şimdi bakın. 2 zincir çektiğim yere geldim. 2 sık iğne. 1 ve 2. Böyle bir sıra daha örüp tamamlayacağız. Şöyle bakın şu şekilde oldu. Şimdi öbür bandımızı da buradan alttan başlayacağız ve aynı sayılarda tığlayıp bu ön bandımızı da bitireceğiz. Aynı işlemi yapacağız. Sadece düğme deliği yapmayacağız. Sık iğne sırasının her sırasına batıyoruz şöyle. Ve yine bakın trabzan sıralarımızdan ikişer, sık iğne sıramızdan bir tane alacağız. Tamamlayalım burayı da. Evet, ikinci bandımı da yaptım. Bakın şöyle ve böyle. Ve yine çok tatlı oluyor teyzeleri. Şimdi kolunu yapacağız birlikte. Hırka yapacaksanız buradan ilmekleri çıkartarak aşağıya doğru inebilirsiniz. Burada bakın aradan tam ortadan ipimi aldım. Yine düğüm atmadım. Şöyle.
Ve buradan şimdi birebir batarak ilmekleri çıkartacağım. Sık iğne sırasından bir aldım. Başladığım ipimi de içeride sakladım. Böyle aynı mantıkta ilerleyeceğiz. Görüp göreceğiniz en pratik yeleği ördük yine. Her yerden 2-1 olarak geldim. Sık iğne sırasından bir, öbüründen 2. Burada ek yerinden almayacağım. Şöyle bakın, direkt geçtim. Başladığım noktaya kadar geldim. Burada birleştireceğim ve bir zincir çekip geri döneceğim. Dönerek önce, hani bu bantlarımızla uyumlu olsun diye. Şimdi burada dönmeden yaparsak farklı durur. O yüzden döne döne öreceğiz. Hepsine birebir batarak başlangıç noktasına geleceğim. Döneceğim tekrar. O şekilde ilerleteceğim. Bir içten bir dış yüzden örerek bandımı bitireceğim. Bakın, başladığım yere geldim. Yine birinci sık iğneye birleştirdim. Bir zincir çektim ve çevirdim. Ve başladım yine sık iğnelerimi yapmaya. Böyle bantları istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Yalnız çok kalın bant güzel durmaz. Hani böyle aşırı kalınlıkta bir bant yapmayın. Hani bebek örgüsü örüyoruz biz. Çocuk değil bizim ördüklerimiz. Hani başlıklarımdan da belli. Bebek yapıyoruz biz. Yani 0-1-1,5 yaş arası çalışıyoruz. O yüzden bantları çok geniş tutmuyorum. Çünkü bebeklerde zaten minik bir kıyafet. Sadece bant gözüksün istemediğim için çok kalın tutmuyorum. Yakışmaz zaten. Bir bebeğe çok fazla kalın bantlar yakışmaz. Ve şimdi böyle örelim. Evet arkadaşlar, bakın şöyle 2 kalıp olana kadar tığladım. Ve yeleğimizin başka yapacak işi kalmadı. İsterseniz kenarına minik bir oyalama da yapabilirsiniz. Böyle hani ben yapıyorum ya, bazı videolarımda göstereyim. Onu da yapabilirsiniz. Yani süslemesini tamamen kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yakamız şöyle devrilecek ve bakın bu şekilde toparlanacak. Sadece düğmesini dikmesi kaldı. Şöyle de olduğunda bakın şurası bu şekilde oluyor. Umarım buraya kadar sabredip beni izlemişsinizdir. İzlediyseniz çok teşekkür ederim. Benimle birlikte örmeye, böyle bu güzel yelekleri kolay ve pratik bir şekilde örmeye devam etmek için abone olup zilinizi aktif edebilirsiniz. Sonra birlikte öreriz. O zaman hoşça kalın, sevgiyle kalın.